Mao Çinli devrimci ve siyasetçi, Çin Komünist Partisi'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Çin'in Hunan eyaletinde varlıklı bir köylü ailesinin çocuğu olarak doğdu. Öğretmenlik eğitimi almak üzere köyden ayrıldıktan sonra, 1911 devriminde Hunan eyalet ordusunda savaştı. Daha sonra okula geri döndü ve fiziksel dayanıklılık ile kolektif hareket üzerine çalıştı. ...1918'de mezun olduktan sonra 4 Eylül hareketi sırasında Pekin'e gitti. Burada ileride kayınpederi olacak Profesör Yang Changi ile karşılaştı. Pekin'de derslerine katıldığı ve kendisini etkileyen Nida Zhoudier ve Chen Dukudur ile tanıştı. Pekin'de kütüphaneci olarak iş buldu, okumayı çok seven Mao, Çin ve dünya tarihi ile ilgili birçok eser okudu. Yine aynı yıllarda Yang Kaihu ile tanıştı ve kısa bir zaman sonra da evlendi. ...1920'lerde Çin'i gezmeye çıktı. Gezisi yine Hunan'da bitti, ancak artık Çin siyaseti üzerine durgun düşüncelere sahipti. 27 yaşında, Temmuz 1921'de Çin Komünist Partisi'nin Şanghay'daki ilk kongresine katıldı. 2 yıl sonraki 3. kongrede ise Merkez Kurulu üyeliğine seçildi. İlk Kuomintang Çin Komünist Partisi Birleşik Cephesi sırasında Kuomintang'ın Köylü Eğitim Enstitüsü yöneticisi oldu. Yine bu yıllarda, 1927 başlarında yazdığı Hunan'da Köylü Sorunu, metni Mao'nun ilk ciddi teorik yazısı olarak bilinir. ...1927'nin bahar ve yaz aylarında, Kuomintang'ın Birleşik Cepheye ihanet etmesiyle ülke büyük bir kaosun içine sürüklendi. Bu çalkantılı ortamdan güçlükle kurtulmayı başardı, ancak karısını kurtaramadı ve o dönemde öldürüldü. Aynı yıl Mao, Hunan'da güz hasadı ayaklanmasını yönetti, fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ayaklanmanın ardından Kuomintang askerlerinin eline düşmekten son anda kurtuldu, hatta kurşuna dizilmek üzere götürüldüğü bir anda ölümden dönmeyi başardı. Artık yanında yalnızca sayıları oldukça azalmış bir grup yoldaşı kalmıştı. Bu küçük grup yoldaşıyla birlikte Güneydoğu Çin'deki Wingang Dağları'na çekildi. Burada, 1931-1934 yılları arasında kurtarılmış bir bölgede Çin Sovyet Cumhuriyeti kuruldu ve Mao bu cumhuriyetin başkanı seçildi. Aynı yıllarda He Zizhen ile tanıştı ve evlendi. Akabinde Mao, Zhu De'nin yardımıyla küçük ama etkili bir gerilla ordusu kurdu. Toprak reformu hareketini başlattı ve şehirlerdeki komünist kıyımından kaçanlara sığınak sağladı. Bu süreçte Kuomintang'ın baskısı giderek artarken, Çin Komünist Partisi içinde de sert liderlik mücadelesi yaşanmaya başlamıştı. Bu çekişmeler sonucunda Mao görevinden uzaklaştırıldı ve yerine, o dönemde Moskova'dan yönlendirilen ya da Çin Komünist Partisi yöneticilerinin Moskova tarafından yönlendirildiği iddia edilen sadık kadrolar getirildi. Zhou Enlai'nin de yer aldığı bu grup, daha sonra 28 Bolşevik olarak tanınmışlardır. Komünizm karşıtı cephenin başındaki Kuomintang lideri Chiang Kai-shek, komünistleri tamamen ortadan kaldırmaya kararlıydı. Çin Komünist Partisi içinde bu dönemde şabloncu ve katı bir çizginin egemen olması, hem de Chiang Kai-shek'in bu kararlılığı, komünistleri tarihe uzun yürüyüş olarak geçecek büyük bir geri çekilmeye zorladı. Çin'in güneydoğusundan kuzeybatısına uzanan bu yürüyüş toplamda yaklaşık 9600 kilometre yolu yürüdüler. Mao'nun en üst düzey komünist lider olarak kabul edilmesi de bu yürüyüş sırasında gerçekleşti. Bu süreçte en belirleyici gelişme, Zunyi Konferansı ve Zhou Enlai'nin Mao'nun çizgisine destek vermesiydi. Konferansın sonunda Mao, Çin Komünist Partisi Politbürosu İcra Komitesi'ne seçilerek parti içindeki liderliğini pekiştirdi. ...1937-1945 yılları arasındaki Çin ve Japon Savaşı sırasında Çin'in Japon işgaline karşı direnişi, uzun yürüyüşün sona erdiği Yanan'daki üst bölgesinden Mao Zedong tarafından yönetildi. Mao, 1942'de Çin Komünist Partisi içinde başlattığı düzeltme hareketiyle rakip önderleri etkisiz hale getirerek parti üzerindeki liderliğini kesin biçimde pekiştirdi. Aynı dönemde He Zizhen'den ayrıldı ve oyuncu Lan Ping ile evlendi. Savaş yıllarında Mao, ısrarla Kuomintang ile bir ittifak kurulmasını savundu ve bu çaba sonunda başarıya ulaştı.
Her ne kadar ittifak güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa ve Kuomintang çoğu cephede Çin Komünist Partisi kuvvetlerini yalnız bıraksa da, bu süreç Halkın Kurtuluş Ordusu'nun ve Çin Komünist Partisi'nin meşruiyet kazanmasına yol açtı. Ayrıca, yüz milyonlarca Çinlinin gözünde komünist hareket, ulusal direnişin başlıca temsilcilerinden biri haline geldi. Bu dönemde Çin Komünist Partisi, büyük ölçüde ele geçirilen düşman kaynaklarıyla ayakta kalırken, Amerika Birleşik Devletleri ise Kuomintang kuvvetlerini sürekli olarak silah ve lojistik destekle donatıyordu. Buna rağmen komünistlerin savaş içindeki etkinliği ve halk desteği giderek arttı. Bununla birlikte, söz konusu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin, Mao Zedong önderliğindeki kuvvetlerin önemini geç fark etmeye başlamıştır. Bunun en dikkat çekici göstergelerinden biri, 1944 yılında Yanan bölgesine gönderilen ve Dixie misyonu olarak bilinen Amerikan diplomatik ve askeri heyetidir. Bu misyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Komünist Partisi'ni ve onun Japon işgaline karşı yürüttüğü mücadeleyi yerinde inceleme yönündeki ilk ciddi girişimlerinden biri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından ise, Amerika Birleşik Devletleri, Chiang Kai-shek liderliğindeki Kuomintang kuvvetlerine verdiği desteği sürdürmüştür. Oysa bu aşamada Çin Komünist Partisi ile Kuomintang arasındaki ittifak fiilen sona ermiş, ülkede yeni bir iç savaş başlamıştır. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin fiilen söz konusu çatışmada Kuomintang safında yer alması anlamına gelmekteydi. Aynı dönemde, Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği de Çin Komünist Partisi güçlerine belirli ölçülerde destek sağlamıştır. Ancak bu yardım oldukça sınırlı kalmıştır. Üstelik söz konusu desteğin önemli bir bölümünün, Japon birliklerinden ele geçirilen silah ve donanımlardan oluştuğu bilinmektedir. 21 Ocak 1949'da Kuomintang kuvvetleri, Çin Komünist Partisi karşısında son derece ağır yenilgiler almıştır. Kurtuluşun ilanının ardından Çin anakarasında kalan son Kuomintang direnişi de 10 Aralık 1949'da Chengdu'da ortadan kaldırılmıştır. Aynı gün Chiang Kai-shek Tayvan'a kaçmış ve böylece Çin İç Savaşı, komünistlerin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, uzun ve yıpratıcı bir dizi savaşın doğrudan sonucu olmuştur. Bu süreç, önce Savaş Ağları İttifakı'na dayanan Kuomintang Partisi ile yaşanan iç savaşla başlamış, ardından Japon işgaline karşı yürütülen Ulusal Direniş Savaşı'yla devam etmiş ve son olarak Kuomintang ile yeniden patlak veren iç savaşla tamamlanmıştır. Mao Zedong'un 1 Ekim 1949'da Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda yaptığı tarihi açıklamayla, Çin Halk Cumhuriyeti resmen ilan edilmiştir. İktidara geldikten sonra Mao, büyük ileri atılım politikasıyla Çin'in hızlı bir biçimde sanayileşmesini hedeflemiştir. Ancak bu girişim, ciddi ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açmıştır. Diğer yandan, Stalin'in 1953'te ölümü ve Kruşçev'in 1956'da Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 20. Kongresi'nde sunduğu raporun ardından, Çin ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler giderek gerilmiştir. Bu süreçte Sovyetler Birliği'nin sosyal emperyalist bir yönetime dönüştüğü yönündeki tezler ortaya atılmıştır. Mao, söz konusu gerilimin ilk aşamalarında ideolojik eleştirilerinde belirli ölçüde haklı bir zemine sahipken, zamanla bu tutum milliyetçi bir çizgiye evrilmiş ve bu yönelim Çin'in geleceğini derinden etkilemiştir. 1966 yılında başlatılan Büyük Proleter Kültür Devrimi ile ülke genelinde kapsamlı bir ideolojik seferberlik ve eğitim süreci başlatılmıştır. Ancak, iki çizgi mücadelesi teorisi, çerçevesinde farklı görüşlerin meşru kabul edilmesi ve bu durumun yarattığı bölünmeler, hareketin kalıcı ve istikrarlı sonuçlar üretmesini engellemiştir. Sosyalizmin inşası sürecinde yapılan hatalar ve parti içi mücadelelere yanlış yaklaşım, Çin'in uzun yıllar boyunca bir ileri bir geri savrulan, istikrarsız bir gelişim çizgisi izlemesinin başlıca nedenlerinden biri olmuştur.
1954 ile 1959 yılları arasında Mao, Çin Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. Bu dönemde Pekin'de, yasak şehirde bulunan Zongnanhai'de ikamet etmiş ve çalışmalarını büyük ölçüde buradan yürütmüştü. 1958 yılına kadar süren bu süreçte, Mao Zedong'un liderliğinde Çin'de kapsamlı bir kolektivizasyon politikası uygulanmıştı. Enflasyonla mücadele kapsamında sıkı ücret kontrolleri devreye sokulmuş, kırsal kesimde yaşayan ve büyük ölçüde eğitimsiz olan nüfusu hedef alan geniş çaplı bir okuryazarlık seferberliği yürütülmüştü. Toprak reformu çerçevesinde, büyük toprak sahiplerine ait mülkler kamulaştırılmış ve yoksul köylüler arasında yeniden dağıtılmıştı. Sanayileşme sürecini hızlandırmaya yönelik geniş ölçekli kalkınma programları hayata geçirilmiş, bu doğrultuda kültürel gelişmelere ikincil bir önem atfedilmişti. Ekonomik verilere göre, söz konusu dönemde Çin ekonomisi yıllık ortalama %4 ile %9 arasında büyüme kaydetmişti. Yine bu dönemde 100 çiçek kampanyası başlatılmış, kampanyaya göre herkesin Çin'in nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşlerini özgürce dile getirmesi serbest bırakılmıştı. İfade özgürlüğünün tanınmasıyla birlikte, Çin Komünist Partisi'ne yönelik burjuva liberal çevrelerin eleştirileri artmış ve bu kesimler giderek örgütlenmeye başlamıştı. Parti yönetimi, söz konusu eleştirileri başlangıçta yapıcı olarak değerlendirmiş, bu nedenle onları teşvik etmiş ve hoşgörüyle karşılamıştı. Ancak birkaç ay içinde tehlikenin büyüdüğü düşünülmüş ve bunun üzerine sağ karşı harekat başlatılmıştı. 1958 yılında ise büyük ileri atılım uygulamaya konmuştu. Bu girişim, Sovyet sanayi modelinin dışında bir yol izlediği için parti içinde muhalefetle karşılaşmıştı. Program çerçevesinde Çin tarımının ortaklaştırılması ve kırsal bölgelerde sanayi faaliyetlerinin özendirilmesi hedeflenmişti. Büyük ileri atılım, başlangıç aşamasında kırsal kalkınma ve sanayileşme hedefleri doğrultusunda kayda değer başarılar elde etmiş, kısa vadede olumlu sonuçlar doğurmuştu. Bununla birlikte Mao Zedong ve parti içindeki bazı gruplar, bu başarının daha ileri bir düzeye taşınabileceği kanaatine varmıştı. Bu doğrultuda, giderek artan sayıda köylü işgücü tarımsal üretimden çekilerek çelik üretimine yönlendirilmişti. Söz konusu uygulamalar, 1959 yılı itibarıyla büyük ileri atılımın ciddi bir krize dönüşmesine yol açmıştı. Resmi açıklamalarda çelik üretiminde belirlenen hedeflere ulaşıldığı bildirilmiş olsa da, üretilen çeliğin önemli bir bölümünün düşük kalite nedeniyle kullanılamaz durumda olduğu anlaşılmıştı. Aynı dönemde Çin ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler de giderek bozulmuş, Nikita Khrushchev bu gelişmelerin ardından Çin'e yönelik Sovyet yardımlarını kesmişti. Buna karşılık Çin'de, Sovyet karşıtlığıyla şekillenen güçlü bir milliyetçi dalga yükselmişti. Zamanla iki ülke arasında sınır çatışmaları dahi yaşanmaya başlamıştı. Diğer yandan Çin Komünist Partisi cephesinde ekonomik alandaki yanlış uygulamalar sürmekteydi. Gerçekçi olmayan düzeylerde tahıl teslimi talep edilmiş, bu politikalar savaş sonrası sanayileşme hamleleriyle kısmen toparlanan ekonominin yeniden bozulmasına yol açmıştı. Bunun sonucu olarak ülke genelinde ağır bir açlık yaşanmıştı. Bu dönemde ortaya çıkan felaketin bilançosu kesin olarak bilinmemekle birlikte, aralarında Amerikalı tarihçi Edwin Moyes'un da bulunduğu bazı araştırmacılar, bu süreçte yaklaşık 12 milyon insanın hayatını kaybettiği ileri sürülmüştür. Tüm bu gelişmeler, parti içindeki görüş ayrılıklarını ve çatışmaları daha da derinleştirmiş, Liu Shaoji ve Deng Xiaoping'in de aralarında bulunduğu bazı parti liderleri, Mao'yu fiili iktidardan uzaklaştırarak ona daha çok sembolik görevler vermeyi amaçlamıştı. Bu doğrultuda Mao giderek marjinalleştirilmeye başlamıştı. Nitekim 1959 yılında Liu Shaoji devlet başkanı olmuş, Mao ise parti başkanlığı görevinde kalmıştı. Sovyetler Birliği'nde Nikita Khrushchev'in, Komünist Parti Genel Sekreteri olmasının ardından, önceki Genel Sekreter Stalin'i açıkça eleştirmesi ve Lenin'in ilkelerini yumuşatır gibi göstermesi, Çin Komünist Partisi'nin bazı ileri gelenlerine cesaret ve ilham verdi. Bu durum, Çin-Sovyet ayrılığıyla paralel olarak Çin Komünist Partisi içinde bölünmelere yol açtı.
Özellikle Devlet Başkanı Liu Shaoqi ve Pekin Belediye Başkanı Peng Chen'in muhalefete geçmesi, Mao liderliğindeki kanadı ciddi şekilde endişelendirdi. Mao ve ekibi, Çin'deki durumların Ekim devriminin amaçlarından uzaklaştığını düşünerek, ülkenin aynı hataya düşmesinin son derece tehlikeli olduğunu belirtti ve buna karşı mücadele başlattı. Bu kanadın önde gelen isimlerinden Savunma Bakanı Lin Piao, çeşitli broşürler ve makaleler yayınlayarak, Çinli revizyonistler olarak tanımladığı muhalifleri sert şekilde eleştirdi ve orduda bu görüşte olanları tasfiye etti. Mao Zedong ve ekibi, Rusya'da var olduğunu iddia ettiği bürokratik komünizm anlayışının, Çin'deki varlığını bitirmek amacıyla, 1966'dan 1976 yılına kadar sürecek olan Çin kültür devrimini başlattığını duyurdu. Bu dönemde bütün okullar ve üniversiteler, radikal bir şekilde komünizm savunucusu Kızıl Muhafızlar aracılığıyla, Mao'nun bildirilerini takip edecek şekilde organize edilmiştir. Bu örgütlenmede Lin Piao büyük rol üstlenmiştir. Örgütlenmeyle birlikte opera, tiyatro, kültür etkinliklerinde eski ve klasik eserler yasaklanmış, sadece devrimci eserlerin yer alması sağlanmıştır. Başlangıçta kültür ve sanat alanında bir reform olarak ortaya atılan kültür devrimi fikri, partideki tasfiyeler ve ordudaki hareketlerle genel bir siyasi hamleye dönüşmüştür. Bu kapsamda Çinli gençler üniversiteleri, kütüphaneleri, müzeleri basıp eski toplumu ve eski alışkanlıkları temsil eden eserleri tahrip etmişler, birçok ibadet yerine ateşe vermişler, mağazaları işgal edip buraları artık halk adına yöneteceklerini ilan etmişlerdir. Bazı kaynaklara göre, kültür devriminin başlama amacının kitlelerle ilişkisi yoktu. Söz konusu mücadele iktidara egemen olmak isteyen bürokrasinin iki kanadı arasında geçiyordu. Buna göre, 1940'lı yılların sonunda Mao Zedong, devlet başkanı unvanını korumasına rağmen gerçek iktidarın dışına itilmişti. Mao, iktidarı yeniden elinde toplayabilmek için çeşitli adımlar atmış, fakat başarılı olamamıştı. Sonraki süreçte, 1966 yılının başında Mao, egemen bürokrasi içindeki mücadelesini Çin Komünist Partisi'nin dışına taşımış, Mayıs ayında öğrencileri ülkeyi diktatörce yöneten yerel ve ulusal liderliğe karşı ayaklanmaya çağırmıştı. Bu çağrı sonrasında lise ve üniversite öğrencileri, Mao'nun çağrısına uymuşlar ve sokaklara çıkmışlardı. İlk hedef okulların yöneticileri olmuştur. Öğrenciler, okul yöneticilerini ve bir kısım yerel parti yöneticisini sokaklarda aşağılayarak dolaştırıp, geçmiş suçlarını ve hatalarını itiraf etmeye zorlamışlardır. Yine bu görüşlere göre, Mao'nun merkezden başlattığı bu harekete karşı, yerel yöneticiler de yerel Kızıl Muhafız grupları kurarak yanıt vermişlerdir. Kızıl Muhafızlar çoğu zaman fabrika işçileri veya yerel yönetim memurlarıydı ve öğrenci hareketine kuşku ile bakıyorlardı. 1966'da başlayan Çin kültür devrimiyle parti egemenliği yok sayılarak, iktidar doğrudan doğruya Kızıl Muhafızlara verildi. Kızıl Muhafızlar çoğunlukla gençlerden oluşturulmuştu. Bu birliklere kendi mahkemelerini oluşturma gibi yetkiler bile verilmişti. Sonuçta 100 milyonların kitle inisiyatifleri, bu hareketle ayağa kaldırıldı, ancak bedeli ağır oldu. Ekonomik ve sosyal kargaşa artarken yüzyıllara dayanan kültürel değerler de yok ediliyordu. Bu dönemde Mao halefi olarak savaş yıllarından tanıdığı Lin Piao'yu seçti. Ancak çatışmalar öyle noktalara dayanmıştı ki, Lin'in Mao'ya karşı askeri bir darbe düzenlemeye çalıştığı iddia edildi. Lin ise resmi açıklamaya göre Çin'den Sovyet Rusya'ya kaçmaya çalışırken Moğolistan üzerinde kuşkulu bir uçak kazasında öldü. 1969'da Mao, kültür devriminin sona erdiğini açıkladı. Kültür devrimi süresince çok sayıda bilim insanı ve aydının görevi sonlandırıldı. Resmi Çin tarihi ise kültür devriminin Mao'nun 1976'da ölümüyle sona erdiğini iddia eder. Mao yaşamının son yıllarında Parkinson hastalığına yakalandı. Ayrıca akciğer ve kalbi de teklemeye başlamıştı. Komünist Partisi içinde pek çok grup Mao'nun ayrılmasından sonra iktidara sahip olmak için harekete geçerken, Mao sessiz kaldı.
9 Eylül 1976'daki ölümünden sonra Çin'de iktidar mücadelesi ortaya çıktı. Bunların birisi daha sonra Dörtlü Çete olarak anılan ve Mao'nun karısının da içinde olduğu gruptu. Bu kişiler kitle seferberliği siyasetine devam edilmesini istiyorlardı. Ho Gufeng'in önderlik ettiği bir diğer grup, Sovyet modelinde bir merkezi planlamayı savunuyordu. Reformistlerin lideri olan Deng Xiaoping ise, Çin ekonomisinin faydacı bir siyaset temelinde inşasını savunuyordu. Ekonomik ve siyasi gelişmelerde ideolojinin atayıcı önemini reddediyordu. Sonuç olarak iktidarı Deng Xiaoping kazandı. Mao Zedong, Çin'i uzun süren iç savaşlardan çıkarıp birleştiren ve bağımsız bir devlet kuran liderdir. Bu yönüyle Çin'in modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak uyguladığı büyük ileri atılım ve kültür devrimi gibi radikal politikalar, ağır ekonomik yıkıma ve milyonlarca insanın ölmesine neden olmuştur. Baskıcı yönetimi, düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırmış ve toplumda derin travmalar bırakmıştır. Bu yüzden Mao, hem devrimci ve kurucu bir lider, hem de otoriter ve yıkıcı sonuçlar doğuran bir yönetici olarak iz bırakmıştır. İçeriğimizi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ayrıca bir sonraki içeriğimizin konusunun ne olmasını istiyorsanız yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.